Gece bitmişti ama kimse silahını bırakmamıştı. Bitti mi diye soranlar oldu. Bitti dendi ama her şey değil. Hendek'in karşısı boştu. Rüzgar susmuştu. Kuşatma dağılmıştı. Ama Medine'de kimse rahat değildi. Dışarıdan gelen tehlike gitti. Peki ya içerisi? Bu soru yüksek sesle sorulmadı. Ama herkesin aklındaydı. Çünkü savaş meydanda bitmişti. Fakat imtihan henüz yer değiştirmişti. Biz yerimizde kaldık. Evet. Peki herkes kaldı mı? Sessizlik uzadı. Bu sessizlik bekleyişten daha ağırdı. O an anlaşıldı ki bu artık bir kuşatma hikayesi değil. Bu sadakatle ihanetin aynı şehirde yan yana durduğu bir sınavdı. Kılıçlar sustu dedi biri. Şimdi sözler konuşacak. Ve böylece Hendek'ten sonra asıl zor bölüm başladı. Sadakatin ağır geldiği, ihanetin saklanamadığı bölüm. Yıllar öncesinde Hendek'ten sonra sadakat ve ihanet şimdi başlıyor. Sabah oldu ama meydan boşalmasına rağmen saflar çözülmedi. "Dağılacak mıyız?" diye fısıldadı biri. "Henüz değil," dedi diğeri. "Bekle." Silahlar eldeydi. Kalkanlar yere bırakılmadı. Nöbet yerleri terk edilmedi. Sanki savaş bitmişti ama bedenler bunu kabul etmiyordu. Gittiklerinden emin miyiz? Evet, iz yok. Yine de gözümüzü ayırmayalım. Herkes aynı yöne bakıyordu. Hendek'e. Dün gecenin karanlığı hala gözlerin içindeydi. Rüzgar durmuştu ama tedirginlik durmamıştı. Bu kadar mıydı? Bu kadarsa neden içim rahat değil? Sessizlik uzadı. Bu zafer sessizliği değildi. Bu tedbir sessizliğiydi. Kimse bağırmadı. Kimse sevinmedi. Çünkü herkes şunu hissediyordu. Dışarıdan gelen tehlike çekilmişti ama içeride bir ağırlık kalmıştı. "Dağılmayın," dedi biri alçak sesle. "Evet," diye karşılık verdi bir başkası. "Henüz değil." Ve Medine o sabah ilk kez şunu yaşadı. Savaş bitmişti ama bekleyiş bitmemişti. Kapılar aralandı ama kimse acele etmedi. "Çıkabilir miyiz?" "Biraz daha bekleyelim." Sokaklara adım atanlar vardı. Yavaş, temkinli adımlar. Şehir uzun bir geceden uyanır gibiydi. Nefes alınıyordu ama derin değildi. Ses yok. Evet, bu iyi bir şey. Kadınlar kapı önlerinde durdu. Çocuklar bir adım atıp geri çekildi. Kimse gülmedi. Kimse yüksek sesle konuşmadı. Tehlike geçti mi? Geçtiyse bile iz bırakmadan geçmez. Gözler Hendek yönünden ayrılmadı. Kulaklar hala tetikteydi. Bir rüzgar sesi, bir ayak sesi, bir çağrı. Her şey dikkatle dinlendi. "Rahatladık," dedi biri. "Evet," diye cevap verdi diğeri. "Ama gevşemedik." Şehir nefes alıyordu. Ama bu kendini bırakmanın nefesi değildi. Bu ayakta kalmanın nefesiydi. Ve Medine o gün şunu öğrendi. Rahatlamak mümkündü. Ama rehavet hala yasaktı. Sesler alçaldı ama susmadı. Dışarıdan gelenler gitti. Evet, peki içeride olanlar? Bu soru meydanda sorulmadı. Sokak aralarında dolaştı. Bakışlarda gezindi. Cümlelerin ucunda kaldı. Gece boyunca herkes yerinde miydi? Kimdi yerinde olmayan? Kimse isim vermedi ama herkes aynı şeyi düşündü. Fısıltılar yayıldı. Yavaş, dikkatli, ölçülü. Çünkü bu kez mesele yüksek sesle konuşulacak bir şey değildi. Sözleşme vardı. Vardı. Peki söz tutuldu mu? Bu cümleler suçlama değildi. Bir tespitti. Herkes şunu biliyordu. Dış düşman gitmişti. Ama bazı kapılar gece boyunca fazla sessiz kalmıştı. "Bir şeyler oldu," dedi biri. "Evet," dedi diğeri. "Ve konuşulmadan geçmeyecek."
o anda anlaşıldı ki imtihan yer değiştirmişti. Artık gözler hendekten değil, şehrin içinden gelebilecek cevaplara çevrilmişti. Ve Medine'de ilk kez şu hissedildi: tehlike bazen en sessiz yerden gelir. Sessizlik biraz daha ağırlaştı. Konuşmalar fısıltıdan düşünceye döndü. "Bir söz vardı," dedi biri. Evet, hatırlıyoruz. Bu söz yüksek sesle okunmadı. Bir kağıt açılmadı. Ama herkes neyi kastettiğini biliyordu. Medine yalnız bırakılmayacaktı. Dışarıdan saldırı olursa, içeriden kapı açılmayacaktı. Cümleler yarım kaldı. Çünkü devamı herkesin içindeydi. Bu söz kağıt için miydi? Yoksa duruş için mi? Kimse cevap vermedi. Çünkü cevap gecenin içinde çoktan verilmişti. Bazıları yerinde kaldı. Bazıları ise iz bıraktı. Bu bir hatırlatmaydı. Suçlama değil, tehdit değil. Sadece şu gerçeğin fark edilmesiydi: sadakat, imza atıldığında değil, zor an geldiğinde anlaşılır. Ve o an Medine'de sözleşme yeniden hatırlandı. Kağıtta yazılı olduğu için değil, sınandığı için. Hendek günleri hatırlandı. Rüzgarın sertleştiği, gecelerin uzadığı günler. Bazı adımlar o gün atıldı, dedi biri. Evet, gece herkesin aynı olmadığı geceler. Kimse bağırmadı. Kimse suç isnat etmedi. Ama hafıza konuştu. Kuşatma varken, dedi bir başkası, bazı kapılar fazla sessizdi. Bu bir itham değildi, bir tespitti. Gidip gelenler oldu mu? Oldu. Kimlerle konuşuldu? Sorular havada kaldı. Ama izler kalmıştı. Hendek kazılırken herkes terlemişti. Ama kuşatma uzadığında herkes aynı yükü taşımamıştı. Biz dışarıyı tutarken, dedi biri, içeride farklı hesaplar mı yapıldı? Sessizlik uzadı. Bu cevapsızlığın sessizliğiydi. O gün anlaşıldı ki güven bir anda kırılmaz. Küçük adımlarla aşınır. Fısıltıyla zedelenir ve en zor anda tamamen çöker. Hendek günlerinde kılıçlar değil, bazı niyetler açığa çıkmıştı. Ve Medine, o günlerin hesabının ertelenemeyeceğini artık biliyordu. Bir an duruldu herkes. Çünkü mesele artık hendek değildi. Kılıç da değildi. Peki içeridekiler, dedi biri. Evlerde kalanlar. Bu soru sessizce yayıldı. Çünkü cevap ağırdı. Kadınlar, çocuklar. Bu kelimeler fısıltıyla söylendi. Yüksek ses kaldırmıyordu. Biz hendekteydik, dedi biri. Onlar savunmasızdı. Bir bakış yere düştü. Bir baş eğildi. Eğer kapılar açılsaydı, devam etme, dedi diğeri. Hepimiz ne olacağını biliyoruz. İşte o an ihanetin yüzü netleşti. Bu bir taraf seçme meselesi değildi. Bu bir inanç tartışması da değildi. Bu en korunmasız olanları tehlikeye atma meselesiydi. Bu sadece askerleri ilgilendirmiyor, dedi biri. Bu evleri ilgilendiriyor. Sessizlik çöktü. Çünkü herkes şunu anladı: bir ihanetin bedelini her zaman ihanet eden ödemez. Bazen bedel, hiç suçu olmayanların omzuna bırakılır. Ve Medine'de o gün şu gerçek açığa çıktı: İhanet, en çok kendini savunamayanları yaralar. Herkes aynı şeyi fark etti ama kimse yüksek sesle söylemedi. Silahlar hala eldeydi. Bırakacak mıyız, diye soruldu. Hayır, dedi biri. Henüz değil. Zırhlar çözülmedi. Nöbetler gevşetilmedi. Çünkü gecenin öğrettiği bir şey vardı. Tehlike bazen sessizce geri çekilir ama tamamen gitmez. Hendek bitti, dedi biri. Evet, diye cevap geldi. Ama her cephe kapanmadı. Bakışlar yeniden şehrin içine döndü. Sokaklara, kapılara, geçitlere. Dışarıdan gelen tehdit yoktu artık. Ama içeride cevaplanmamış sorular vardı. Eğer her şey bittiyse, dedi biri alçak sesle,
Neden hala tetikteyiz? Bu bir korku değildi. Bu farkındalıktı. Silahları bırakmak için, dedi diğeri, önce emin olmak gerekir. O anda anlaşıldı ki bu bekleyiş, Hendek'teki bekleyişten farklıydı. Bu kez düşman uzakta değil, ihtimal olarak yakındı. Silahlar bırakılmadı. Çünkü tehlike henüz tamamen adlandırılmamıştı. Ve Medine o an şunu öğrendi. Bazen barış, silah indirerek değil, doğru zamanı bekleyerek korunur. Sessizlik daha fazla taşınamadı. Bakışlar kaçmadı artık. Bu böyle kalamaz, dedi biri. Evet, diye karşılık geldi. Susarak geçmeyecek. Sokaklarda dolaşan fısıltılar durdu. Sorular tek bir yerde toplandı. Kuşatma sırasında, dedi biri, bazı adımlar atıldı mı, atılmadı mı? Kimse acele etmedi. Kimse öne atılmadı. Ama geri çekilen de olmadı. Konuşulacak, dedi bir başkası. Evet, ama bağırarak değil. Bu bir hesaplaşma çağrısı değildi. Bu belirsizliğin sona ermesi isteğiydi. İsim aramıyoruz, dendi. Gerçeği arıyoruz. Yüzler ciddiydi. Çünkü herkes şunu biliyordu. Konuşulmayan mesele büyür. Ertelenen soru derinleşir. Artık saklanmayacak, dedi biri. Ne olduysa ortaya çıkacak. Ve Medine o an şunu hissetti. Bu yüzleşme öfke için değil, yarayı açık bırakmamak içindi. Konuşulmayan artık konuşulacaktı. Bir süre kimse konuşmadı. Çünkü sıradaki adım en hassas olanıydı. Kararı kim verecek, dedi biri. Biz mi? Hayır, bu doğru olmaz. Bakışlar yere indi. Herkes aynı şeyi hissediyordu. Bu mesele tek bir tarafın sözüyle çözülemezdi. Tarafsız biri olmadı, dedi bir başkası. Her iki tarafın da kabul edeceği. Bu öneri itirazda karşılanmadı. Çünkü öfke değil, adalet aranıyordu. Karar bizim duygularımıza göre verilmemeli. Evet, hakka göre verilmeli. Bir isim konuşuldu. Yüksek sesle değil ama netlikle. Onun hükmüne razı olunur. Çünkü taraf değil. Çünkü sözünü eğip bükmez. Sessizlik tekrar çöktü. Bu sessizlik kaçış değildi. Kabul edişti. Ne çıkarsa çıksın, dedi biri. Bu hüküm taşınacak. Ve o an herkes şunu anladı. Bu yüzleşme intikam için değil, hesap için yapılacaktı. Tarafsız bir isim belirlenmişti. Artık söz duyguya değil, adalete bırakılacaktı. Herkes susuyordu. Çünkü bu noktada söylenecek her söz ağır bir yüktü. Kararı kim verecek diye soruldu. Biz mi? Hayır, bu öfkeye dönüşür. Bakışlar birbirine değdi. Kimse geri adım atmadı ama kimse öne de çıkmadı. Bu kadar yaşanandan sonra, dedi biri, insan kendini tutabilir mi? Bir an duruldu. Sonra sakin bir ses yükseldi. Tutmak zorundayız. Çünkü herkes şunu biliyordu. Öfke konuşursa adalet susar. Bu karar, dedi bir başkası, gecenin ağırlığıyla verilmemeli. Ne kaybettiklerimizle ne de korktuklarımızla. Cümleler netleşti. Bu bir intikam anı değildi. Bu hesabın doğru tutulması gereken bir andı. Yetki, dedi biri, öfkeye verilirse yarın bunun bedelini yine biz öderiz. Sessizlik yeniden çöktü. Ama bu kez kararsızlıktan değil, bir çizginin fark edilmesindendi. Karar yetkisi duygulara bırakılmayacaktı. Ne korkuya ne öfkeye. Çünkü Medine'de o gün şu gerçek herkesin içine yerleşti. Adalet ancak öfkenin geri çekildiği yerde ayağa kalkar. Herkes yerini aldı. Ama kimse konuşmaya hevesli değildi. Bu kez kelimeler ağır geliyordu. Çünkü anlatılacak olan sözle süslenemezdi. "Anlatacak mısınız?" diye soruldu. "Gerek yok," dedi biri. "Her şey ortada." Bakışlar yere indi. Sonra tekrar kalktı.
Ama kimse uzun uzun konuşmadı. Ne olduysa, dedi bir başkası, gecede oldu. Hakem dinledi, araya girmedi, soru sormadı. Çünkü bazı anlarda sözler gerçeği daraltır. Durumsa olduğu gibi durur. Savunma dendi. Sessizlik cevap verdi. Kimse bağırmadı. Kimse kendini aklamaya çalışmadı. Çünkü bu bir tartışma anı değildi. Bu, niyetlerin, atılan adımların, sessiz kalınan anların yan yana dizildiği bir andı. Hakemin önünde en çok konuşan şey kelimeler değil, gecenin kendisiydi. Ve herkes şunu hissetti. Bu sessizlik, karardan önceki son durak. Sessizlik bozuldu. Ama ses yükselmedi. Hüküm verilecek dendi. Evet, dinliyoruz. Kimse sevinmedi. Kimse itiraz etmedi. Çünkü bu an kaçınılmazdı. Bu karar, dedi biri, başkasının ölçüsüyle değil. Bir duraklama oldu. Sonra söz netleşti. Bu kendi kabul ettiğiniz hukukla veriliyor. Bakışlar kaçmadı, yüzler donuktu. Savaş zamanında diye devam edildi. Şehir içeriden tehlikeye atıldı. Bu bir suçlama değildi, bir tespitti. Silah taşıyanlar için hüküm var. Savunmasız olanlar korunacak. Cümleler kısa tutuldu. Çünkü fazlası gerekmezdi. Bu bir din meselesi değil dendi. Bu, savaşta verilen sözün bozulmasıdır. Sessizlik yeniden çöktü. Ama bu kez şaşkınlıktan değil, yüzleşmekten. Kimse alkışlamadı. Kimse bağırmadı. Çünkü bu karar, kazananın sevinmediği bir karardı. Ve herkes şunu anladı. Bu hüküm, başkasının dayatmasıyla değil, kendi hukuklarıyla verilmişti. Sözler bittiğinde kimse hemen konuşmadı. Bir anlık duraklama oldu. Sonra bir adım geri atıldı. Sonra bir baş eğildi. "Bu kadar mı?" dedi biri fısıltıyla. "Evet," diye cevap geldi. "Bu kadar." Şaşkınlık vardı ama bağıran bir şaşkınlık değil. İnsanın içine çöken cinstendi. "Beklemiyordum," dedi biri. "Ben de," diye karşılık verdi diğeri. Kimse beklemezdi. Ağırlık çöktü. Omuzlara değil, kalplere. Kimse sevinmedi. Kimse hak edildi demedi. Çünkü bu, zafer gibi taşınacak bir an değildi. "Keşke buraya gelmeseydi," dedi biri. Evet, keşke. Bu cümle itiraz değildi. Pişmanlık da değildi. Olmuş olanla yüzleşmeydi. Sessizlik uzadı. Bu kez korkudan değil, kabullenişten. İlk tepkiler böyleydi. Şaşkınlık, ağırlık ve uzun bir suskunluk. Çünkü herkes şunu anlamıştı. Bu kararın yankısı sözlerden daha uzun sürecekti. Sessizlik biraz daha derinleşti. Ama bu kez başka bir şey fark edildi. "Bu intikam değil," dedi biri. "Evet," diye karşılık geldi. "Hesap." Bu iki kelime yan yana gelince arasındaki çizgi daha net görüldü. Öfkeyle verilmedi bu karar. Evet, gecenin ateşiyle değil. Kimse yumruğunu sıkmadı. Kimse sesini yükseltmedi. Çünkü burada amaç rahatlamak değildi. "Eğer intikam olsaydı," dedi biri, "bugün herkes bağırırdı." Ama kimse bağırmıyordu. "Bu ceza," diye devam etti bir başkası, "niyete bakılarak verildi." Atılan adımlar, sessiz kalan anlar, açılabilecek kapılar. Bunlar görmezden gelinmedi dendi. Ama büyütülmedi de. Çizgi tam buradaydı. Ne öfkeye teslim edildi, ne de yapılanlar yok sayıldı. "Adalet," dedi biri. "İki uçtan da uzak durmak zorunda." Ve o an herkes şunu hissetti. İntikam insanı rahatlatır. Ama hesap toplumu ayakta tutar. Bu yüzden verilen şey bir hınç değil, bir ölçüydü. Niyetle ceza arasındaki çizgi işte burada çekilmişti. bir cümle netleşti. Yavaş söylendi ama herkes duydu. Bu bir din meselesi değil. Bir an duruldu.
Çünkü bu söz bulanıklığı dağıtıyordu. İnanç sorgulanmıyor dedi biri. Yapılan sorgulanıyor. Kimse itiraz etmedi. Çünkü gerçek buydu. Eğer bu bir din meselesi olsaydı dedi bir başkası, başından konuşulurdu. Ama mesele gecede atılan adımlardı. Sessiz kalan kapılardı. Verilen sözlerdi. Bu şehir kuşatılırken diye devam edildi. Arkadan açılabilecek bir kapı vardı. Bu cümle ağırdı ama saklanmadı. İhanet dedi biri. İnançtan değil, tercihten doğar. İşte adı burada kondu. Ne daha sert, ne daha yumuşak. Bu bir din kavgası değildi. Bu, savaş anında verilen sözü bozmanın hesabıydı. Ve Medine'de o gün şu gerçek açıkça söylendi. İnanç başka bir şeydir, sadakat başka. İhanetin adı da tam burada kondu. Karar duyulduktan sonra şehir sessizleşti. Ama bu korkunun sessizliği değildi. Ne de bir zaferin ardından gelen boşluk. Sokaklarda yürüyenler vardı ama adımlar ağırdı. Duydun mu? Evet, duydum. Bu kez sözler çoğalmadı. Cümleler uzamadı. Herkes duyduğunu kendi içinde tarttı. Kapılar kapandı. Ama bu saklanmak için değil, düşünmek içindi. Kolay bir gün değil, dedi biri. Değil ama gerekliydi. Çocuklar sustu. Kadınlar konuşmadı. Erkekler başlarını eğdi. Şehir bağırmadı. Şehir sevinmedi. Şehir sadece düşündü. Bu karar, dedi biri alçak sesle, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bu sadece bir grubun değil, bir şehrin yüküydü. Medine'de yankılanan şey sesler değildi. Sessizliğin kendisiydi. Ve o sessizlik kararın ne kadar ağır ve ne kadar ciddi olduğunu herkese hissettirdi. Kimse kazandık demedi. Çünkü bu sevinçle taşınacak bir sonuç değildi. Bu adalet dedi biri. Ama hafif değil. Başlar öne eğildi. Bakışlar kaçmadı ama gözler parlamadı da. Eğer bu bir zafer olsaydı dedi bir başkası, şimdi sevinirdik. Ama sevinç yoktu. Sadece sorumluluk vardı. Adalet yerini bulmuştu. Ama ardında bir ağırlık bırakmıştı. İnsan adaletin doğru olduğunu bilir ama yükünü yine de hisseder. Bu karar dedi biri bizi rahatlatmadı. Evet diye karşılık geldi. Bizi ayakta tuttu. İşte fark buradaydı. Adalet insanı mutlu etmeyebilir ama toplumu çöküşten korur. Kimse el kaldırmadı. Kimse yüksek sesle konuşmadı. Çünkü herkes şunu anlamıştı. Bu sonuçta kazanan yoktu. Sadece dağılmayan bir şehir, korunan bir düzen ve taşınması gereken bir emanet vardı. Adaletin ağır yükü işte buydu. Kazananın sevinmediği ama herkesin altında durmak zorunda olduğu bir yük. Artık herkes biliyordu. Bu yaşananlar sadece bir olay değildi. Bu bir ayrımdı. Kim yerinde kaldı? Kim zor anda geri çekildi? Bu sorular yüksek sesle sorulmadı. Ama cevaplar belliydi. Bazıları hendek başındaydı dedi biri. Bazıları beklemeyi seçti. Bazıları ise fırsat kolladı. Kimse isim saymadı. Çünkü gerek yoktu. İmtihan kendini zaten göstermişti. Sadakat dedi biri. Rahat günde anlaşılmaz. Zor an geldiğinde kim duruyor, kim yön değiştiriyor, işte o an ortaya çıkar. Bu bir utandırma değildi. Bu bir hatırlamaydı. Yerimizde durduk, dedi biri. Evet diye karşılık geldi. Ve bunun bedelini de, yükünü de gördük. Sadakat alkış getirmedi ama güven getirdi. İhanet kazandırmadı ama yalnız bıraktı. Ve Medine o gün şunu çok net öğrendi. İmtihan savaşla değil, durduğun yerle ölçülür. Kim nerede durduysa orada kaldı. Bu yaşananlar bir ders bıraktı.
sessiz ama kalıcı. Gizli atılan adımlar dedi biri. Bir gün mutlaka görünür. Kimse büyük sözler söylemedi. Çünkü küçük görünen hamlelerin nasıl büyüdüğü artık anlaşılmıştı. Bir kapı sessizce aralanır dedi bir başkası. Sonra bütün şehir hisseder. İhanet gürültüyle gelmezdi. Planla gelmezdi. Çoğu zaman kimse fark etmez düşüncesiyle başlardı. Bir adım, bir susuş, bir bekleme. Ama bedeli ağır olurdu. Bu sadece bir grubun meselesi değildi dedi biri. Bu herkesin güvenini etkiledi. İşte öğrettiği buydu. Gizli adımlar sadece atanı değil, yanından geçen herkesi yaralar. Ve Medine'de o gün şu gerçek yer etti. İhanet kısa vadede gizlenir ama uzun vadede her zaman bedelini ister. Bu bedel bazen cezadır, bazen yalnızlık, bazen de bir daha güvenilmemektir. İhanetin öğrettikleri acıydı ama görmezden gelinmeyecek kadar da netti. Her şey geride kalmış gibiydi. Ama Hendek geride bir iz bırakmıştı. Bu sadece bir savaş değildi dedi biri. Evet, bir ölçüydü. Sabır ölçüldü. Kim bekleyebildi, kim acele etti. Sebat ölçüldü. Kim yerinde kaldı, kim rüzgarla yön değiştirdi. Sadakat ölçüldü. Kim sözü zor günde taşıdı, kim yük ağırlaşınca bıraktı. Hendek'te kılıçlar az konuştu dedi bir başkası. Ama insanlar çok şey öğrendi. Bu ders zaferle öğretilmedi. Kayıpla da değil. Bekleyişle öğretildi. Soğukla, korkuyla ve susarak. Sabır dedi biri. Sadece dayanmak değilmiş. Sebat diye ekledi diğeri. Aynı yerde kalabilmekmiş. Sadakat dedi bir üçüncüsü. Kimse bakmıyorken de sözünü tutmakmış. Hendek'ten kalan ders buydu. Bağırmadan, süslemeden. Ve Medine o dersten sonra aynı şehir olarak kalmadı. Daha temkinli, daha bilinçli, daha ağır bir şehir oldu. Çünkü bazı dersler savaşta değil, bekleyişte öğrenilir. Zaman geçti. O günlerin sesi azaldı. Ama sözleri çoğaldı. Yıllar sonra dedi biri, bu yaşananlar başka türlü anlatılacak. Gerçekten de öyle oldu. O günün korkusunu yaşamayanlar, o gecenin soğuğunu hissetmeyenler, bekleyişin ağırlığını taşımayanlar konuşmaya başladı. Bağlam koparıldı dedi bir başkası. Anlar parçalandı. Sebep sonuçtan ayrıldı. Bir savaş zamanı yaşanan ihanet sanki durup dururken olmuş gibi anlatıldı. Bir hukuk kararı öfke gibi gösterildi. Oysa dedi biri, o gün orada olanlar neyi neden yaptığını biliyordu. Ama asırlar sonra hikaye hızlandı. Detaylar kayboldu. Sessizlikler yok sayıldı. Kim neden sustu? Kim neden bekledi? Kim neden karar verdi? Bu sorular sorulmadı. Çünkü kolay olan tek bir cümleyle yargılamaktı. Tarihin yanlış okunduğu yer tam da burasıydı. Olaylar koparıldığında, adalet karartıldığında, niyetler yok sayıldığında. Gerçek, dedi biri, bağlamla birlikte taşınır. Bağlam giderse hakikat de gider. Ve Medine'de yaşanan o imtihan, asırlar sonra en çok bu yüzden yanlış anlatıldı. Çünkü tarih okunurken değil, koparılırken bozulur. Bir an durmak gerekiyordu. Çünkü en büyük hata tam burada yapılıyordu. Bugünden bakıyoruz dedi biri. Ama o günün içindeyiz sanıyoruz. Oysa öyle değildi. O gün diye devam etti bir başkası, savaş günüydü. Şehir kuşatma altındaydı. Hayat kelimenin tam anlamıyla pamuk ipliğindeydi. Bugünün rahatlığıyla o günün kararları tartıldı. Ama bağlam taşınmadı. Bugünün vicdanı dedi biri, barışı konuşur.
O günün hukuku ise şehri ayakta tutmayı. Bu bir savunma değildi, bir açıklamaydı. O günün insanı diye eklendi, bugünün kelimeleriyle düşünmüyordu. Bugünün güvenliğiyle karar vermiyordu. İşte kıyasın düştüğü yer burasıydı. Zamanlar eşitlenince hakikat eziliyordu. Anlamak dedi biri, onaylamak değildir. Ama bağlamı görmeden yargılamak da adil değildir. O günün hukuku, o günün şartlarıyla vardı. Bugünün vicdanı ise bugünün imkanlarıyla konuşuyordu. Bu ikisi yan yana getirildiğinde çarpışma kaçınılmazdı. Ama doğru olan şuydu: kıyas etmek değil, bağlamı taşımak. Çünkü tarih bugüne benzetildiğinde değil, kendi şartlarıyla okunduğunda anlaşılır. Artık sözlerin tonu değişti. Yükselmedi, alçaldı. Bağırmaya gerek yok dedi biri. Bu olanlar bağırarak anlatılmaz. Çünkü yaşananlar ne sloganla taşınacak kadar hafifti, ne de tek cümleye sığacak kadar basit. Anlatmak dedi bir başkası, yüksek sesle değil, doğru yerden konuşmaktır. İşte bu yüzden bu hikaye bağırmadı. Savunmaya geçmedi, suçlamadı. Sadece durdu, gösterdi, hatırlattı. Kimseyi ikna etmeye çalışmıyoruz dendi. Kimseyi susturmaya da. Ama şunu biliyorduk: sessizlik bazen en doğru anlatım biçimidir. Çünkü bağıran sesler çoğu zaman gerçeği örter. Sessiz anlatımsa sözü süzerek bırakır. Ve Medine'de yaşanan bu imtihan, asırlar sonra bile ancak böyle taşınabilirdi. Bağırmadan, yargılamadan ama saklamadan. Sessiz bir kapanışa doğru işte bu yüzden yüründü. Her şey söylenmiş gibiydi. Ama içten içe herkes şunu biliyordu: bu bir son değildi. Bitti mi diye soran oldu. Hayır dedi biri sakinlikle. Sadece yer değiştirdi. Çünkü imtihan savaşla sınırlı değildi. Kazanmakla da bitmiyordu. Güç elimizde dedi biri. Evet diye karşılık geldi. Ama mesele güç değil. Asıl mesele o gücü nerede durduracağını bilmekti. Denge dedi bir başkası. Taşırırsan zulme gider. Kısırsan zayıflığa. İşte bu çizgi her zaman en zor olanıydı. Hendek'te sabır sınandı. Sonrasında adalet. Şimdi ise denge. İmtihan dedi biri. Kazanınca da sürer. Çünkü asıl soru şuydu: elinde imkan varken adil kalabilecek misin? Sessizlik bu yüzden ağırdı. Çünkü cevap gelecek günlerde verilecekti. Ve Medine o gün şunu anladı: güç geçicidir. Zafer geçicidir. Ama denge korunmazsa imtihan hiç bitmez. Her şey dönüp dolaşıp Aynı yere geldi. Ne kazandırdı diye soruldu. Ne kaybettirdi. Cevap gürültülü değildi ama netti. Sadakat insanı kalabalıkta tutmadı belki ama doğru yerde tuttu. Zor günde ağır geldi. Bekleyiş uzadı. Bedeli oldu ama sonunda yalnız bırakmadı. İhanet ise ilk anda kolay göründü. Sessizdi, hızlıydı ama geriye kimseyi bırakmadı. Sadakat kazandırır dedi biri. Hemen değilse bile sonunda. İhanet dedi bir başkası. Yalnız bırakır. Hemen ya da zamanla. Bu hikaye kimseyi suçlamak için anlatılmadı. Kimseyi aklamak için de değil. Sadece şunu hatırlatmak için anlatıldı: İnsan en zor anında nerede duruyorsa orada kalır. Ve tarih en çok bunu yazar. Sadakat kazandırır. İhanet yalnız bırakır. Bu kadar. Hendek sadece toprağı ayırmadı. Kalpleri ayırdı. Kim zor günde yerinde kaldı? Kim sessizce yön değiştirdi? Kim sözünü taşıdı? Kim yük ağırlaşınca bıraktı? Hepsi bu imtihanda ortaya çıktı.
Bu bir savaş hikayesi değildi artık. Bu, sadakatle ihanetin aynı şehirde yan yana durduğu bir sınavdı. Kılıçlar sustu ama sorular konuştu. Adalet ağır geldi. Kimse sevinmedi. Çünkü bu sonuç, kazananın bile başını öne eğdiği bir sonuçtu. Ve anlaşıldı ki imtihan, savaş bitince bitmez. Güç eldeyken dengeyi koruyabilmek, zaferden daha zor bir sınavdır. Hendek'ten sonra şehir ayakta kaldı. Ama herkes aynı yerde durmadı. Çünkü tarih en çok şunu yazar: İnsan zor anında nerede durduysa orada kalır. Bir sonraki bölümde bu imtihanın bıraktığı izlere daha yakından bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Selam olsun zor günde sözünü taşıyanlara. Yük ağırlaştığında yön değiştirmeyenlere. Selam olsun güç eline geçtiğinde dengeyi koruyabilenlere. Selam olsun öfkeyle değil, adaletle duranlara. Selam olsun hesap sorarken intikama kapılmayanlara. Selam olsun sadakati rahat günde değil, imtihan anında gösterenlere. Selam olsun ümmetine sadece savaşmayı değil, adaleti taşımayı da öğreten Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Ve binler salat, binler selam. Gücü dengeyle, adaleti merhametle birleştiren, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.